arkadaşlar. Bugün sizlerle yine rafya ipinden burslu bir çanta yapacağız. Şöyle bursumuzun ölçüsünü vereyim. 30 santimlik bursun santim 30 santim ve daha sonra tabanına şöyle hazır taban kullanacağım. Bunun santimi de 30. 30 santimlik taban, 30 santimlik burs. Çantaya dileyen arkadaşlar bittikten sonra böyle hazır aksesuarlar satılıyor. Dileyen arkadaşlar böyle tarz şeylerle de süsleme yapabilir. Geçen burs çalışmamızda taban örmüştük. Tabanın üstüne devam etmiştik. Fakat bu sefer önce sapı öreceğiz. Aşağıya doğru devam edeceğiz. Şimdi çantamızın şu kenarından başlıyoruz. Şuraya bir tane zincir çekeyim. Bütün çantanın etrafını bu şekilde şöyle ipimi alıyorum. Yukarıda kilitliyorum. Yani bir şekilde ipi bursumuzun etrafına sarmış oluyoruz. Alttan tığımı alıyorum. Daha sonra ipi şöyle yukarı doğru getiriyorum. Böyle bunu daha sonra şöyle aşağıya doğru indireceğiz. Yani bütün bu sap kenarının tamamını bu şekilde devam edelim. Şu başlama ipini de şöyle şu şekilde içinde yürütürseniz bir daha saklaması da olmaz. Evet, şöyle sonuna kadar geldim. Hatta böyle ara ara şöyle iyice sıkıştıralım bunu. Şöyle birkaç tane kaldı. Onu da yapalım. Evet, köşelerde yapmak biraz zor oluyor ama evet, şu kısma kadar geldim. Şimdi burada ipi koparmıyorum. Şöyle bırakıyorum. Diğer ikinci bir ipimi alıp bu köşeden de bununla başlayacağım. İster buradan başlayın, fark etmiyor. İttirerek yerine getirebiliyoruz. Yine diğer ipini içinde yürütelim. Bu tarafı da aynı şekilde diğer taraf gibi tamamen saracağız.
Burayı da tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi buraya ben sıkıştıra sıkıştıra arkadaşlar, böyle iyice ittire ittire, hatta biraz daha istem daha istiyor ama 130 tane böyle tek tek saydım. 130 tane böyle ipi sararak, böyle şurada görünen sık iğnelerimizden 130 tane var. Diğer tarafı ayarladım, bakın şu şekilde. Şimdi bu 130 tane ilmeğimiz var burada. Bunları çift çift alarak 65 ilmeğe indireceğiz. Yani şu tarafı ayarladım, şöyle göstereyim size. Çift çift alarak toplamda bir kenarda yani 65 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi 130 tane böyle sıkıştıra 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 ipi doladım. Çünkü o şekilde yapın arkadaşlar. Çünkü altındaki metali görünmesin. Oldukça sıkıştıra sıkıştıra bu şekilde yaptım. Şimdi şurada bir tane eksiğim vardı. Onu da tekrar size beraber yapalım. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Buradaki 130 tane ilmeğimizi çift çift alarak, bakın şu aradaki boşluklarımız var. Önce birine girdim, ilmeğimi aldım. Daha sonra yanındakine giriyorum. Oradan da bir ilmek alıp buradaki 3 taneyi birlikte aldım. Bunu birinci ilmeğimiz kabul edelim. Yanına girdim. Çekmiyorum. Bir yanındaki boşluğa girip alıyorum. Bu ikinci sık iğnemiz. Tekrar bir yanına, daha sonra yanındaki boşluğa giriyorum. Ve tığımın üstündeki 3 ilmeği birlikte alıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemiz oldu. Tekrar bu şekilde sonuna kadar, yani buradaki 130 tane ilmeğimizi böyle çift çift alarak 65 66, çok önemli değil, ilmeğe kadar indireceğiz. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Bakın bu tarafı bitirdim ben. Bu şekilde olacak. Bu diğer kenarı da sonuna kadar dediğim gibi, yani illa 65 olması gerekmiyor. Bir ilmek eksik veya fazla da olabilir. Şimdi burayı da sonuna kadar tamamlayalım. Her iki tarafı da çift çift alarak şöyle 65 tane sık iğne olarak yaptım. Şimdi burada ipimizi koparmamıştık. Bu arada şöyle tutayım. 1 2 3 4 5 6 7 tane, hatta 8 çekelim. 8 tane zincir çektim. Şu ilk yaptığımız trabzanın tepesi, sık iğnenin tepesine girdim ve bunu buraya ekliyorum. Artık şunu bir kapatayım arkadaşlar. Bunu
buraya ekledim. Hemen bir yanına da girelim. Şöyle içinden geçirelim. Ve bir zincir çekiyorum. Buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi diğer tarafta da yine 8 tane zincir çekelim. Ben burayı çekmiştim ama beraber çekelim diye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8. Bunu da diğer tarafın ilk sık iğnenin tepe noktasına giriyorum. Şöyle kapatalım ki sıkı yapalım orayı. Kilitledim. Bir yanına da giriyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum ve buradaki ipimizi de kesiyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu çantamız çok büyük olduğu için şöyle elimizde taşımalık yapacağız. Yani şöyle kapatınca şöyle elimizde tutacak şekilde. Şimdi şöyle tutuyorum. Şu arayı bir sayacağım arkadaşlar. 15 tane. 15 tane arada sık iğne bırakmamız yeterli. 65 tane vardı. 15'ini çıkartıyorum. 50 kalıyor. 25, 25 işaretlerimi koyacağım. Şimdi şuradan saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.'ye şuradaki işaretimizi taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arada bıraktım. Ve bu taraftaki sayım da 25. Aynı şekilde karşı tarafına da işareti koydum. Yani şöyle kapattığımız zaman şu elle tutacağımız yere boşluk bırakacağız. Şimdi buradan şu işaret koyduğumuz yerden başlayacağız. Sık iğne ile buradaki işaret koyduğumuz yere kadar gelip geri döneceğiz. Burada birkaç sıra böyle sık iğne yapacağız. Şu hemen ilk işaretimi çıkartıyorum. Buraya girdim. Şuradaki ipimizi de içinde yürütelim. Ve şu kısma kadar 24 ve 25. Şimdi 8 tane arada zincir çekmiştik. Onlara da yapacağız.
Şu ipi de diğer tarafa doğru saklayalım arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. 25 tane de bu tarafa yapıp geri döneceğim. Ve son işaret, bu taraftaki işareti de çıkarıp bir tane de oraya yapıyorum. 25 tane de bu tarafa sık iğne yaptım. Yani 25 tane zincir çektiğimiz yere kadar 8 tane bu araya yaptık. 25 tane de buraya. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen dibine batarak başlıyorum. Diğer tarafa kadar bütün tepelere batarak sık iğnemi yapıyorum. Bu kısmını yaptıktan sonra şimdi biraz zor oluyor ama dönüşler daha kolay olacak. Sonuna kadar devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra sık iğne olarak ördüm. Şimdi burada 15 tane boşluk bırakmıştık. Buraya 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın buraya 15 zincir çektim. İpimi içinden geçirmiyorum, yani kilitlemiyorum. Şöyle de biraz pay bırakıp bu burada bekleyecek. Şimdi buradan başlayıp diğer işaret koyduğumuz yere kadar giderek burayı da 15 sıra sık iğne yapacağız. Yine aynı şekilde başladım. Bir zincir çektim. Önce dibine bir tane yapıyorum. Evet, buradan başladık. Zaten bu kısımda 25 tane var. 8 tane bu arada var. 25 de diğer tarafta var. Bu kısmı da böyle bu şekilde 5 sıra olarak örüyoruz. Burayı da 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Yine aynı şekilde aradaki kadar 15 zincir çekeceğiz. 15 tane zinciri çektim. Buradaki karşılığına ekliyorum. Yani ilk yaptığımız sık iğnenin içine girdim. Şunu bir kapatayım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu arayı ekledim. Ve yanına giriyorum.
şöyle kilitledim. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ipimizi kesiyoruz. Diğer tarafta 15 zincir çekip bırakmıştık. Onu da şurayı sıkıştırayım. Buradaki ilk sık iğnenin tepe noktasına girerek kilitliyorum ve bir de yanındakine girerek şöyle kilitleyerek bir zincir çekiyorum ve bu tarafında işi bitti. Şunun fazlalığını keselim. Bakın artık çantamızın bence en zor kısmı bitti. Şurası el tutacağımız yer. Şimdi çantamızı açalım. Mesela şu kısımda, yani bursun şuraya denk gelen yeri de olabilir. Buralarda olabilir. Çünkü sıra çıkışı yapmayacağız. Döne döne yapacağımız için. Şöyle şuraya giriyorum. Hatta ilk başladığımız noktaya tarafa da şöyle bir işaret koyalım ki bu tarafta bitireceğiz çantamızı. Bundan sonra arkadaşlar isterseniz sık iğne olarak devam edin. İsterseniz şuradaki sık iğnelerin orta noktalarına batarak tam sık iğnelerin ortalarına girerek ben devam edeceğim ama normal sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Çünkü bu biraz oyalayıcı. Şuradaki sık iğnenin, yani şuradaki boşluğa değil, tam sık iğnenin orta noktasına girerek sık iğne yapıyorum. Bence bu yürüttüğümüzde yeterlidir. Tam sık iğnenin ortasına giriyorum. Şu ipimizi de keselim. Aslında bunu kapatırsak daha rahat yapacağız. Şimdi zincire geldik. Bu zincirin de 15 tane çekmiştik. Bunun üstüne de 15 tane sık iğne yapıyorum.
Şu eklediğimiz yerler biraz zor olabilir ama bakın ilk hemen sık iğnenin içine girdim. Ve bu ipimizi de yürütebildiğimiz kadar yürütelim. Evet. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Buradaki zincirin üstüne de 15 tane sık iğne yapıp geliyoruz. Bakın şurada başlamıştık. Hiç sıra çıkışı yapmadan direkt döne döne çantamızın boyu olana kadar devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 sıra bu şekilde ördüm. Aralarına yani içlerine girerek böyle V'ler oluştu. Şimdi dileyen arkadaşlar bu şekilde devam edebilir. Ama ben bundan sonrasını artık sık iğne olarak devam edeceğim. Yani böyle ortalarına batmıyorum. Normal sık iğne yaparak devam edeceğim. Dediğim gibi dileyen arkadaşlar yine modeli aşağıya kadar devam ettirebilir. Şimdi şuradaki aralara batarak sık iğne yapıyorum. Çantayı santim olarak söyleyeyim. Daha da uzun yapabilirsiniz. Şu ilk sapından itibaren tutuyorum. Yani yüksekliğinden itibaren 26 santim kadar ördüm. Bu esnada çantanın enini de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 41 santimde eni var çantamızın. Şimdi bunu burada bırakıyoruz. Tabanı etrafını yapıp bunu bu araya monte edeceğiz. Şu şekilde. Önce tabanın etrafını yine rafya ipimizde dolgu olarak tamamlayacağız. Şimdi tabanımızın şöyle kenarlarında köşelerimiz var. Diğer tarafları düz. Buralara 3'er tane dolgu yapacağız. Diğerlerine 2'şer tane. Şimdi hemen şuradaki ilk köşeden tığımı içeri bu şekilde taktım. İpimi alıyorum. Bir kere çıkardım. Aynı noktanın içine bu köşe noktalarına 3'er kere giriyoruz. Yanındakine geçiyorum. Yine burası da köşe noktamız. 3 kere de buraya giriyorum. Daha sonra bu kenardaki düz noktalara da 2'şer kere şu şekilde bir de tekrar giriyorum 2. Hiç zincir çekmeden bu taban çalışmasını daha önce de yaptığımız için yine de gösteriyorum. Düz noktalara 2'şer kere bir kere daha alıyorum 2. Şimdi buradaki bütün noktalarımızın içine 2'şer kere gireceğiz. Şu köşe noktaya geldiğimiz zaman 3 kere, aradakileri 2,
Tekrar köşe noktasına 3 kere, diğerlerini 2 kere yapıp buradaki son köşe noktasına da 3 kere yapacağız. Ve buradaki kenardakileri de ikişer kere yaparak bu şekilde sırayı tamamlayalım. Şimdi ben bütün etrafını tamamladım. Dediğim gibi köşelere üçer tane, diğer bütün aradaki dolgulara da ikişer, boşluklara da ikişer tane yaparak başladığımız noktaya geldik. Aralarda hiç zincir yok arkadaşlar. Yani boşluktan boşluğa geçerken hiç zincir yok. Yine hiç zincir çekmeden ilk yaptığım dolgunun tepesine girdim. Ve şurada şöyle bir kitleme yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekip buradaki bütün tepe noktalarına batarak böyle sık iğne olarak tamamlayacağız sıramızı. Tek katına girmiyorum. Şuradaki iki kata birden girerek bütün bir sırayı bu şekilde sık iğne olarak tamamlayacağız. Şimdi ilk başladığımız noktaya kadar sık iğne olarak geldim. Şurası ilk başladığımız noktaydı. Buraya giriyorum. Ve şöyle bir kitleme yapıyorum. Buradaki ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı noktadan yanındakine giriyorum. Şu ipi şöyle arkaya doğru alıp şu arka taraflarına saklayacağız ipimizi. Şimdi buradaki bakın şurası iki köşe noktamız. Aradaki tam orta noktaya şöyle bir işaret koyuyorum. Bu tarafın tam orta noktasına gelen yere şöyle tutuyorum. Şu tam ortaya böyle bir işaret koydum. Aynı anda çantamızı da alıyoruz. Şu köşe noktalarına buraya bir işaretimi koydum. Tekrar diğer köşenin tam orta noktasına da işareti koydum. Şimdi bu işaretlerin olduğu yerler tam çantanın şu kısmına gelecek şekilde bakın şöyle tutacağız. Bunu da diğer tarafa tutacağız ve bu arayı fazlalıklarımız olacak. Arada birkaç tane sık iğne onu yedirerek böyle birbirine ekleyerek çantamızın birleştirmesini yapacağız. Şimdi ben tam şu köşe noktaya kadar sık iğneyi tamamlayayım. Şimdi şu işaretimin olduğu yeri çıkartıyorum. Buraya girdim. Şimdi aynı zamanda çantamızın şurası iç kısma gelecek. Yani şu çantanın tabanı olan yeri dışarı gelecek. Orta noktasına işaret koymuştum. Buradaki işareti de çıkartıyorum.
Tam aynı noktaya karşılığına gelen yere bakın şu şekilde tutuyorum. Sık iğne ile böyle karşılıklı birbirine ekliyorum. Dediğim gibi sayılarda birkaç tane sık iğne farklılık var. Onları şu düz yerde mesela yedirmeniz gerekiyorsa şöyle şu şekilde şuraya giriyorum. Karşılığına değil bir yanına girerek mesela şurada bir tane sık iğneyi yok edeceğiz. Şimdilik diğer köşeye kadar bu şekilde devam edelim. Ben sık iğneleri saydım arkadaşlar. Tabanda sadece 3 tane 3 burada 3 de karşı tarafında fazlalığım var. Şimdi şu köşeyi döneyim. Şöyle bir göstereyim çantanın eklemesini. Şimdi bir tane burada sık iğne yok edeceğim. Yani şuraya giriyorum. Tam karşıdaki noktaya değil bir yanına girerek bu arada bir tane sık iğneyi fazlalık olan yerden bir tane sık iğneyi atladım. Şimdi yanındakine devam ediyorum. Aynı şekilde şu arada bir tane de diğer tarafta yapacağım. Onun için yaptığınız taban ve çantadaki sık iğnelerinizi bir kere bir sayın. Hangisinde fazlalık varsa ondakini o sık iğneyi yedirerek böyle devam edebilirsiniz. Şimdi ben ekrana gösterdiğim için biraz zorlanıyorum ama aslında eklemesi çok kolay. Birebir karşılıklı ekliyorum. Bakın bu şekilde eklemiş olacağız. Dediğim gibi devam ediyoruz. Şuradaki noktalarımız birbirine denk gelecek. Aynı şekilde burayı böyle birbirine ekleyerek sık iğne olarak devam ediyoruz. Şurada son birkaç tane daha eklemem kaldı. Şu yarıya kadar ekledim arkadaşlar. Mesela fazlalığım denk gelmedi. Söktüm, tekrar ayarladım. Yani şuralarda yedirmeler yaptım. Dediğim gibi sayınıza göre bir kere sökerek ayarlamasını yaptım. Büyük bir ihtimalle sizin de öyle olabilir. Endişelenmeyin. Yani mutlaka bir şekilde burası denk geliyor. Ve altta kalacağı için de görünmeyecektir. Şurası tam başladığımız nokta. Buraya kadar geldim. Ve artık burada ipimi kesiyorum. Şuradan önce şu ipimizi arkaya geçiriyorum. Düğümünü attım. Tekrar bu ipi içinde yürüterek saklayacağım. Şimdi çantamızı şöyle bir göstermek istiyorum.
Bakın burası da taban kısmımız. Ekrana sığmadığı için arkadaşlar yani gösterebildiğim kadar şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurası da tutma yerimiz. Evet, böyle güzel, hoş, değişik bir çanta modelimiz oldu. Ben buna yaklaşık 5 tane ipim tam bitti. 5 tane rafya kullandım. Bir tane burs ve bir tane de taban olarak kullandım. Bunun üstüne dediğim gibi sap olarak ayrıca zincirler, herhangi bir süslemeler de yapabilirsiniz. Aplikeler de yapabilirsiniz. Çantamız bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.